professors, esteemed participants. Welcome to the 9th Intercontinental Emergency Medicine Congress. Now, I would like to invite you to the moment of silence to commemorate Mustafa Kemal Atatürk and his hero of friends, the ones who fell for this country. Then the national anthem will follow. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you get up, oh, and if you get up, cause this is Africa. This time for Africa. I would like to invite Dr. Roger Dickerson, President of the Emergency Medicine Society of South Africa. Listen to yoga, this is our hour. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. Merhaba Türkiye. Professor Dr. Başar Kandar, Professor Dr. Zeynep Turkish, Vidunyanyan, her yerinden arkadaşlar ve meslektaşlar. Afrika'nın güney ucundan size sıcak selamlar getiriyorum. Bir kez daha bu harika konferansın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Öğrenilecek eski arkadaşlarla buluşacak ve yeni arkadaşlar edinecek bir yaş. And now I'm going to switch to my home language. Goedemiddag dames en heren.
So that is my home language, so now I'll switch to English. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure to be here in Turkey once again, to enjoy the hospitality of the Turkish people, to learn from distinguished international speakers that always join us here in Antalya, and to learn from the students who arrive, to listen, because it's their questions that drive our learning. I come from Cape Town in South Africa, which is really at the southern tip of the African continent, so on the other end of the continent from here. And though we live in very different countries, the problems in emergency medicine are the same wherever you are. And so on behalf of the Emergency Medicine Society of South Africa, it is my absolute pleasure not only to be here to share this conference with you, but also to bring our regards from the southern tip and look forward to working together into the future. I've no doubt that this conference will be completely like the previous ones. They will be of high quality, excellent times for networking, for asking further questions, and learning from each other. Once again, my deepest gratitude to the organizing committee for the invitation to join you once again in Antalya, and I look forward to this every year. So thank you so much, and best wishes with this conference. Thank you, Dr. Roger Dickerson, for your opening remarks. Que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar I would like to invite Professor Carlos Garcia Rosas, first president and founder of the Mexican Society of Emergency Medicine and Mexican Academy of Emergency Medicine. Good afternoon. Thank you very much for inviting me to be here. Bashar, it's a pleasure. Emra, all team of the Society of Turkish, thank you for inviting me to be here. First of all, I want to say that we live in the last 3 years difficult times. We never know that the pandemic will be attacked in that way like we suffer around the world. They show us what important is the emergency medicine around the world. Doesn't matter we are in the north, in the south, in the east, or in the west. The front line of the old system was the emergency room and was the emergency physician. And you are the heroes. And we lose a lot of friends, colleagues, and patients because we don't know how will be this pandemic attack on the humanity. The new times is coming, and we need to change our point of view. We need to be more friendly, more gentle, more help each other to understand how the people suffer in the emergency medicine. Thank you to invite me to be here in this excellent Congress and to share experience and knowledge with my colleagues for other countries and different places around the world. And thank you, and I hope this conference will be great like the other ones. Thank you, and I see you the next days.
Thank you, Carlos Garcia Roses, for your opening remarks. You know what it is, man. Red one. I wanna walk the walk on every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah. I wanna party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. Now, I would like to invite Dr. Ayman Elmanyar, Director of Clinical Research and Development in Trauma and Vascular Department, Hamad General Hospital, Qatar. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would like to thank Dr. Bashar and the organizing committee for inviting me to attend such a great congress and to maintain a strong academic and scientific relationship with Hamad General Hospital in Qatar. And I hope that this Congress will be very successful, especially we are back in-person meeting. I came from Egypt and Qatar and USA. I know Dr. Bashar since a long time. He is very active and he is working very well for this country. So I wish very successful Congress and wish the best for all and always in-person Congress. Thank you very much. Thank you, Dr. Ayman Elmanyar, for your opening remarks. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Salvatore Di Soma, President, Great Network Italy. Dr. Salvatore couldn't join us for an important reason. Now, I would like to invite Professor Paul Kivala, President of the ASAP.
thank you very much. It's a pleasure and an honor, and I'm never always sure what the introduction for me is going to be, but it was very impressive. So I would like to thank the organizing committee and Dr. Kandar and Emery and everyone for having me back again this year. I'm echoing what a lot of the previous speakers said, and I wish I could have done it like my colleague from South Africa in Turkish. But unfortunately, I can say marhaba, and that's about it. I promise you, though, next year I'm going to up my Turkish if I'm invited back. But I have to say, you know, this is just such a wonderful conference, and I learned something from this from each of you, and I hope that I can give just a little bit back to each of you. And I think conferences like this make us all better, make our specialty better, and allow us to take better care of our patients and our communities. As was mentioned before, this has been a very tough time, and you know, to pull together a conference like this again at the end of the pandemic really requires some fantastic leadership. I think the organizing committee has done just such a wonderful job, but I would like to, I heard that do any of you guys follow, there's a TV show called Ted Lasso? It's about a football team in the UK that hires an American football coach to basically take over the program. And so I heard that Dr. Kandar was a big football fan. And in the United States, our football, we have American football. And we call football over here soccer. So in that, I'd like to have Dr. Kandar come up here for me for just a second. So what I've learned is that, you know, to have a very strong team, you really need a leader that's calling the shots. And so I just flew through Los Angeles, and Los Angeles is the home of the World Championship in American football. So what I know it's football, it's a little different football, but what I'd like to give you here is this is a quarterback jersey for the World Championship team. You need a hat. And of course, you need the football. Thank you. So I would just like to end in saying that I'm looking forward to working with all of you, and I have to say I personally learned something from each and one of you every time. So please, I look forward, please come up to me. I look forward to speaking to each and every one of you, and if there's anything that I can do, help, advise, or just listen sometimes is all it takes, please don't hesitate. I look forward to seeing all of you over the next several days, and thank you again for your wonderful Turkish hospitality. Thank you, Paul Kivala, for our opening remarks. Now, I would like to invite Josep Brugada, who is named by the Spanish cardiologist with Pedro Brugada and Josep Brugada, who reported is as
distant, the clinical syndrome is 1992. Thank you very much. It's a real pleasure finally to be able to come to your meeting. You know that we have been trying that in the last 3 or 4 years, but the pandemics made it completely impossible. So finally, I'm extremely happy to be here with you and to share with you all the knowledge that you have and that I might transmit to you also, and all the speakers and presenters in this meeting. So I really hope that the meeting will be an incredible success. The venue is fantastic. My first time in this part of Turkey, and it's absolutely magnificent. And I'm really sure that the days that we'll be here together will be great days for all of us to learn and to advance, and finally to treat better our patients, which is all about. And thank you very much for this extremely kind invitation, and I'm really hoping to see the next days with you in this meeting. Thank you very much. Thank you, Josep Burgado, for your opening remarks. We continue our opening ceremony with important news. A World Congress will be held in Turkey in 2023, the centennial of our republic. Good evening, everybody. Am I audible? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Welcome everybody. Sanıyorum şimdi biz tabii ki İngilizce konuşmak konusunda açılış konuşmalarını genelde Türkçe yapıyorduk. En sonunda
Roger Dickerson'a Türkçe konuşturduk. And finally, everybody speak Turkish. We don't speak English. Everybody speak Turkish. Okay. Emre, siz şeyleri getirin. Erdoğan olduğu gibi geç. Bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Tabii ki bu kongreye ilk defa katılmış olan birçok kişi bütün kongrelerin açılışlarının böyle olduğunu varsayıyor. Tabii bizim için bu çok sıra dışı, fantastik, birçok yerde göremeyeceğiniz bir açılış şöleni, bir bilimsel şölen. This is very fantastic, unique opening ceremony for the Medicine Congress. From each continent, from United States, from Asia, from Africa, from Europe. And this year, every year we have from 5 continent speaker, but this year we have from 6 continent speaker. Now we have speaker from Australia too, and I want to thank to this speaker. Welcome, hoş geldiniz. Avustralya'dan aramıza geldiler arkadaşlar. Bir Avustralya kalmıştı katılmayan. Bütün kıtaları biz aslında organize ettik. Avustralya kendisi katıldı bizim aramıza. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden aslında çok zor yollardan yürüyoruz, biliyorsunuz. Yürünemez denen yollar yürüdük. Aşılamaz denen engeller aşıyoruz. Zirvelere tırmanıyoruz. Ve bu konuda sizden aldığımız güçle acil tıbbı daha ileriye götürmek için sürekli çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Açılış törenini çok uzatmamak adına bu yıl yaptığımız aktivasyonların birçoğunu anlatmayacağım. Çünkü biz pandemiden önce yılda yaklaşık 400 aktivasyona ulaşmıştık. Bir gün gelmiş 3 ayrı ülkede 6 aktivasyon yapan bir dernek değil, büyük bir devasa güç haline gelmiştik. Tabii siz eğer zirveye çıkarsanız, zirvede olanların karşılaştığı 2 şey vardır. 1, yalnızlık. 2, onu zirveden düşürmeye çalışan insanlar. Ve dolayısıyla biz karşılaştığımız sorunları acil tıpta zirvede olduğumuza yoruyoruz. Buradaki tabloda aslında zirvede olduğumuzun bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Birçok teşekkür alıyoruz aslında. Değişik ülkelerden, birçok konuşmacıdan, bunları göstereceğim bir kısmını. Ama burada Mehmet Gül hocamızın yaptığı teşekkür, hiçbir zaman unutamayacağım bir teşekkür. Türk bayrağı altında yaptıklarıyla onurlu bir şekilde dimdik geleceğe emin adımlarla yürüyen adam yorumu yapmıştı. Şimdi Mehmet Gül hocamızla ilgili bir şey anlatacağım da. Mehmet Gül hoca bugün rektör ataması için YÖK'te olması gerekiyordu. YÖK'te rektörlük için görüşmeyi reddedip ATÜDER'de olmayı tercih etti. İşte bizdeki ATÜDER ruhu bu arkadaşlar. Bunun için bizi yere kolay kolay sırtımızı çeviremezler. Sadece Mehmet Gül hocamız değil, onları da anlatacağım. Mesela şimdi Salvatore bizi dinliyor, Sagar katılıyor. Florida, büyük bir kasırga. Kasırgadan dolayı ailemden izin istedim. Geleceğim diye son güne kadar kovaladı Sagar. Ve Salvatore bakın bağlandı, bugün bizimle beraber oldu. Dün gelmesi gerekiyordu. Kayınvalidesi
vefat etmişti. Başsağlığını ilettik. Yani bütün bu zorluklara karşı Atüder'de çalışmaların böyle bir ruhla yapıldığını bilmemiz çok önemli. İşte buraya dışarıdan gelen misafirlerimiz de bize bu şekilde katkı sunuyorlar. Bize değer veriyorlar arkadaşlar. Kongre sabahları biraz zor oluyor. Bunlar da umarım ki sesi geliyordur. Kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Neyse buradaki bu gidişat iyi değil diyorlar. Evet, gerçekten sıkıntılı bir gidişat var dünyada. Biliyorsunuz pandemiyi atlattık. Üzerine şimdi savaş, her dakika bir yeni sorun, ekonomik kriz derken bütün bunlarla birlikte mücadele etmek zorunda kaldığımızı ifade ederim. Tabii hayatta bazen bütün seçenekler doğru gibi görünebilir. Burada görüyorsunuz. Bilmem tercüme etme şansımız oluyor mu? 2-0, 2-4. Ama şıklar da böyle. Nereye baksan doğru görüyorsun. Ama bunlar için de doğruyu seçmek kolay olmuyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki 6 yıl içinde acilde sorunumuz ne? Sesini açalım. 598 kere hastaneye gitmişsin. Yani yılda 100 kere gidiyorsun. Ben gitmem o kadar fazla. Daha önceden gittim, gitmedim değil. Hayatım işte kaydı var ya. Daha önceden gittim, gitmedim demiyorum. Yani 3 günde bir hastaneye gidiyorsun. 368'e vursak 3 günde bir gidiyorsun. Ben daha önceden... Acile 119 kere girmişsin. 119 kere acile girmişsin. Götürdüler, ben bir şey demiyorum bak. Daha önceden gidiyordum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gittiği uzmanlık bölümlerini yazmışlar. Tamam, o çok uzun. En son şeyi çıkartmışlar. Gitmediği bölümleri çıkarmışlar. Algoloji, beslenme ve diyet. Ona da ihtiyaç yok. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpa gitmemiş. 6 yıl içinde 5... Velhasıl acillerin durumu böyle arkadaşlar. Hastanelerimizin durumu da böyle. Tabii biliyor arkadaşlarımızın çok derdi oluyor. Acil değilim ama acil hissetmek istiyorum diye bir alan mı oluştursak diye. Tabii bu sadece aslında acilcilerin sorunu değil. Mesela genel cerrah, dahiliye. Burada da aile hekimleri. Gerçekten herkesin böyle hasta yoğunluğundan ciddi sorunlar yaşadığımızı ve Türkiye'de, diğer ülkeleri bilmiyorum, ülkemizde çok ciddi boyutta hasta yoğunluğu olduğunu, acilde çok fazla hasta olduğunu bildirmemiz uygun olur. Biz kongreleri çok güçlü yapan bir derneğiz. Biz sadece bir dernek değiliz. Aslında hayatın her yanında bunu göstereceğim. Çok çalışması olan bir ekibiz. Birlikte çalışıyoruz. Bir sürü kongre, fantastik, değişik kongreler. Tabii bunlar haberlerde de yer alıyor. Başka kongrelerden farklı olarak. 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi başladı. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen kongreye pek çok ülkeden alanında uzman akademisyenler katılıyor. Bir kongremizin daha arifesindeyiz. 6 kıtadan 250'yi aşkın konuşmacı, 35 ülkeden 47 dernek temsilcisi, farklı coğrafya ve ülkelerden alanında uzman akademisyenler. Koronavirüsle mücadele sürecinin de değerlendirildiği 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi başladı. Acil tıp 21. yüzyılın branşı olacak. Tabii yaşadığımız felaketler, sel, deprem, yangın, travma, savaş, üzerine bir de salgınlar hep acil tıbbı ön plana çıkarttı. Acil Tıp Uzmanları Derneği öncülüğünde yapılan kongre online olarak gerçekleştiriliyor. Kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye Cumhuriyetlerden Evet, bunda da şeylerle ilgili genelde kongreden sonra bize bir sürü teşekkürler geliyor. Burada görüyoruz Paul Kivela'nın her zaman olduğu gibi Narenda'nın, ama bunlar içinde en son şuraya bakın arkadaşlar. En son ya bizim iddiamız bu. Daniel Lopez Tapia'nın. Bunu biz söylemiyoruz tabii. Bunu söyletmek kolay değil. Tekrar geri alayım. Dünyanın en büyük, en geniş konferansı olmaya aday bir konferans olarak hep birlikte ilerliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için bir gurur tablosu. Acil tıp için bir gurur tablosu. Ülkemiz tıbbı için bir gurur tablosu. Bunda görüyorsun işte her yerden ciddi bir teveccüh var. Ve bunlar böyle devam ediyor. Tabii biz dernek olarak çok iş yapıyoruz. Bakın bu yine Facebook'tan aldığımız bir şey. Birileri soruyor. Biliyorsunuz böyle soran adamlar olur. Sevgili babalar, bu uzmanlık dernekleri ne işe yarar diye. Hangi branşın ne derdine çare bulmuş bilen var mı? Biz hiç müdahil değiliz toplanmaya bak. Burada bir arkadaş çıkıyor.
çıkıyor. Onur Saya Karya, hiç acilci falan da değil bu. Atuder içlerinde en aktif çalışanları sanırım. İşte bizim bütün camialar içinde örnek bir yapı haline gelmemizin tabi bazen bedeli oluyor ve bunları da beraberce göğüslüyoruz, beraberce üstesinden geliyoruz arkadaşlar. Alex de Souza. Stoh topun gelişine vuruyor ve gol! Miroslav Stoh olağanüstü gollerinden birini daha atıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 1, Gençler Birliği 0. Stoh. Müthiş bir golle başladı karşılaşma. Stoh'un attı. Şimdi Paul spordan bahsedince biz de bahsetmesek olmaz. Bu gol, Stoh'un golü ne bu? Şampiyonlar Ligi en iyi gol. Puskás ödülü. Puskás ödülü alan bir gol. Bizim için Puskás ödülü almak zor değil arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkiye'de öyle milli duygular vardır ki bir yerde Türkiye ile ilgili eğer siz Türkiye ile ilgili birini bulursanız onu desteklersiniz. Bu bizim milli duygularımızdır. Tabii her ülkede bunun benzeri vardır. Yabancı konuklarımız var ama Türkiye'de bunlar çok güçlü. Amerika'dayken bir ara şeye gittim. Bir arkadaşla birlikte Virginia'daydım. Bir 80 kilometre uzakta bir şehre gittim. Bir Türk'le görüşmek için. O da şaşırdı. Dedi yani siz Türkler olunca birbirinizi görmeniz mi gerekiyor? Evet biz Türkler birbirimizi görmemiz gerekiyor. Biz birbirimize düşkün bir milletiz. Bunu şunun için anlatacağım arkadaşlar. Çok kısa bir not bu. Şimdi biliyorsunuz Yusem'le ilgili bazı şeyler anlattılar, durdular falan. Yusem'le ilgili kısa bir öykümüz var. O da şu. Yusem'de öncelikle böyle kongrelerden sonra bizi başkan adayı göstermek istediler. İstedik. O zaman başkan adayı olacaktık. Olduk. Ve biz seçimi o zaman kaybettik. Ama detayına girmiyorum. O zamana kadar başkan 100 oyla seçiliyordu. Biz çok daha fazla aslında durum var. Birdenbire başkan 300 oyla seçildi. Onu geçtik arkadaşlar. Herkesin hiç değinmeye gerek yok. Ama sonra bir genç doktorlar seçimi oldu. Genç doktorlar seçimi olunca da biz onların hani 20 yılda yaptığı üye sayısına bir yılda ulaşmıştık. O zaman Türk adaylar çıkmış. Bizim de tanıdığımız değil, derneğimize de üye değiller. Tabii Türkler milli duygularla bunları desteklemişler. Bir bakıyorsun genç seçim. Başkan yardımcısı Türklerden seçiliyor. Bizim konuyla müdahalemiz yok ama biz zaten bu konuda böyle bir gücüz yani. Biz nereye gidersek orayı güçlendiririz, oraya destek veririz. Ya, o yüzden bazı sorunlar önümüze koymuş gibi olabilirler ama biz o zaten hani acil tıbbın farklı bir kategorisindeyiz. Biliyorsunuz orada genelde pratisyen arkadaşlar burada da vardır yönetici konumunda. O yüzden biz o konuya fazla girmiyoruz ama detayını öğrenmek isteyen, merak etmek isteyen 4 gün buradayım. Bana sorabilir arkadaşlar. Biz çok kurs yapıyoruz. Bakın yoğun bakım kursu, ileri kardiyak yaşam desteği kursu, sempozyumlar yapıyoruz ve uluslararası birçok gördüğünüz hepsi başka ülkelerde Ukrayna'dan Suudi Arabistan'a, Ürdün'den, Katar'dan vesaire her yerde yaptığımız Makedonya, Kazakistan, Hindistan biz uluslararası bir organizasyonuz arkadaşlar. Burada EPAT'ın büyük gücünü gösteriyor. Sadece Türkiye'de değil birçok yerde organizasyon yapıyoruz. Bu da ATLS kursu yapıyoruz. Biliyorsunuz Amerikan Cerrahi Derneği'nin onayıyla yaptık. Ya çok ciddi sayıda kurs yaptık. Bu haberlere yine konu oldu arkadaşlar. Bizim yaptığımız birçok şey gibi bu da haberlere konu olduğunu burada iletmeyi isterim. İtibaren tıbbın en önemli hastalıklarından biri ve genç yaş ölümlerinin en önemli sebebi travma. Travmalarda da hep kurtarılabilir hayatlar söz konusu. Gerek ATLS olsun, gerek Sonos Okul olsun 50 ülkede kabul edilen çalışmalar arkadaşlar. Tabii bir de bizim bu dönemlerde medyada çok gönüllü oldu. Derneğimiz sürekli, ben çıkıyorum tabii medyada ama Atuder başkanı olarak çıktığımdan Atuder'i herkes sormaya başladı. Ya bu Türkiye'de Atuder nedir, konumu nedir? Başka uzmanlık derneği yok mu? Hep Atuder duyuyoruz. Bu konuda çok iyi çalışmalar yaptığımızı işte görüyoruz. Mesela Mehmet Ceyhan Hoca'yla, diğer şeyde Fatih Altay'la vesaire sürekli bir şeyler yaptık. Tabii en sonunda böyle bir şey yakalamış arkadaşlar. Altını hep gösteriyoruz. Başkan olursa seslendi diye. Arkadaşlar da nasıl yakalamışlarsa. Evet görüyorsunuz yurt dışı temaslarımız. Bakın Katar'dan Elman var. Elman, you know.
Evet, bu Ürdün'den aldığımız plaketler, Suudi Arabistan'dan, yine Katar'dan görüntüler vesaire, bunları geçelim arkadaşlar. Bu da ilk pandemi bitişinde ilk yaptığımız sempozyum. Kurallar kalkar kalkmaz hemen Belgrad'a gitmiştik. Tabii Belgrad Derneği de bize böyle şükranlarını arz eden bir teşekkür yapmıştı. Romanya İçişleri Bakanı, aynı zamanda acil tıp uzmanı ve Türkiye acil tıpta oyun kurucu oldu dedik. Kafkasya'da kurduk, Baltık ülkelerinde kurduk ve tabii ödüller aldık. Özel davetler aldık. Hindistan'da, Özbekistan'da, burada da arkadaşlarımız var. Yine Carlos'un bizi tarif edişi, burada söylediği için tekrar gitmiyorum. Bir lider olarak önümüze gerçekten önemli şeyler veriyor ve bütün neredeyse ülkelerden geçen yıl arka arkaya Atüder adına neredeyse 3-4 ödül, toplamda 12 uluslararası ödül almış olduk. Bu da VASEM'den aldığımız bir ödül ve tabii ki biliyorsunuz kitap olarak çok değişik kitaplar yazdık. Özellikle bakın bu Meksika'da kitap, orada da editör olarak bulunduğumu görüyorsun. Bu da bizim işte devasa, özellikle yabancı konuklarımız da buradayken 4000 sayfa 400 bölümden oluşan devasa bir külliyatımız. Dünyada en kapsamlı textbook olarak göründüğünü söyleyebilirim. Her dernek bir dergi çıkartırken arkadaşlar biz 4 dergi çıkardığımızı her seferinde söylüyoruz. Onunla da yetinmiyoruz. Kısa filmler çektik biliyorsunuz. Burada da bakıyoruz, artist olacak arkadaşlara da bakıyoruz. CPR yaptık. Görüyorsunuz. Gizem Karaca ile birlikte yaptık. Emre Kızılırmak ve ben vardım bu filmde. Bunun geniş versiyonunu izlemenizi tavsiye ederiz. Tabii sağlıkta şiddet hiç çözülmüyor, bitmiyor. Ben onlarla Biz elimizden gelen bütün çabayı yapıyoruz. Filmler çeviriyoruz, kamu spotu. Aslında biz tedaviyi biliyoruz da. İsimsiz kahramanları onlar. İşte onu uygulamak önemli. Onu uygulayacak. Beni siz hayata bağladınız. Kendim ve sevdiklerim adına hepinize minnettarım. Ben şanslıydım. Ama sizin anneniz, babanız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabanız, arkadaşınız bu kadar şanslı olmayabilir. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz. Ama sizinle iyi olur. Evet, Türkiye bu filmi konuşuyor 80 milyon diye. Haber de yaptırdık ne olur ne olmaz diye. Şimdi gelelim bu kongremize. Arkadaşlar şimdi ben kongreyi çok anlatmak istiyorum ama vakit, ya bizim kongrelerimiz dolu dolu. Her santimetre kadar neredeyse bir aktivasyon var. Çok sıra dışı işler yapıyoruz. Çünkü çok güçlü bir ekibiz. Evet, burada bir futbol turnuvamız olacak. Karaoke olacak. Sonra tabu oynama ilk defa yapıyoruz. Uçurtma, bunları da yapacağız. Acil tıpçıların aynı zamanda bir sosyal bir aktivasyon yapması için şeylerimiz var, çabalarımız var. Tabi biliyorsunuz 99. yılı 100. yıla bağlayan geceyi burada birlikte kutlayacağız. 100. yıla burada birlikte gireceğiz. Gala gecesinde. O yüzden kırmızı, beyaz giyineceğiz gala gecemizde. Tabii böyle bir performans istiyoruz.
aplikasyon olacak. Cumartesi sabah yürüyeceğiz ama niye yürüyeceğiz? Hep yürümekten bahsettik. Burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi var. Ve bu sosyal sorumluluk projesinde bir aplikasyon var. Yanlıştan düzeltin. Bu aplikasyonu indiriyoruz. Adımlarımız sayılıyor ve bu adımlar kadar köy çocuklarına bağışlar yapılıyor. İyi anlatabildim mi? Tamam, gayet güzel. Ve bunu siz söylemek ister misiniz? Söylememde sakınca yok değil mi? Seltis. Geçen böyle anlattım yanlış firmanın ismini verdim. Öyle bir şey olmasın. Seltis değil mi? Seltis'le yapıyoruz. Lütfen buna katılalım arkadaşlar. İndirelim. Bu işte birinciliği Zeynep Hoca kimseye bırakmaz, onu söyleyeyim. Zeynep Hoca 17.000, 18.000 adım atıyor. Bilmiyorum başka atan var mı? Hepimiz biliyoruz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Biz bu kadar işi nasıl yapıyoruz? Çünkü biz asla yalnız yürümüyoruz. Benim yanımda benimle birlikte mücadele eden, dimdik benimle birlikte duran arkadaşlarla devasa bir organizasyon yapıyoruz. Sadece kongre, sempozyum yapmıyoruz. Türkiye'nin geleceğine, dünyanın geleceğine faydalı olacak işler oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii burada benim yanımda dimdik duran arkadaşlarım, hepsinin ismini zikretmek isterim ama başta Zeynep hocamız alkışlarla, Mehmet Gül hocamız ve buradaki tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, çünkü hepsini sayma diyorlar, uzuyor diyorlar mecburen, ve kongre sekreteriyası, kongre organizasyon komitesi, hepsine minnetlerimizi ifade ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hep beraber güçlüyüz. Tabii arkadaşlar bu arada yaprak dökülme veya işte zayıf olanlar dökülüyor. Bir şey desin, beraber yürüdük biz bu yollarda demiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu zor günler, bizim için çok zor günlerdi. Çok olağanüstü. Defalarca organizasyon komitesinde toplantı yaptık. Günlerce, haftalarca. Bu en zor kongremiz dedik. Bu en zor kongremizde ekonomik krizlere rağmen bizim yanımızda duran arkadaşlar oldu. Şimdi biz ödül töreniyle bitiriyorum arkadaşlar. Ödül töreninde önce firmaların ödüllerini hemen takdim edeceğiz. Daha sonra günün en önemli anı bir tarihi an. Dünyada birçok kişinin hayatını değiştiren bir sendroma ismini veren Burgada'ya ödüllerini takdim edeceğim. Şimdi arkadaşlar önce gerçekten bütün firmalara ben teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda ki bir şeyler anlatmak isterim de her şey çete girdi, acil tıbba da çete girdi. Bu acil tıptaki çeteler tehdit ve şantajla bilimi tehdit ediyorlar. Ya bilim tehdit edilmez. Bakın bilim her şeyin üstünde olmadıkça bilim olmaz. Bilimi en üstte tutmanız gerekiyor. Bilim siyasetten de diğer bağlantılardan da hepsinin üstündedir arkadaşlar. Bilimi üstte tutmak gerekiyor. O yüzden tehditlere, şantajlara boyun eğmeyen sizler burada en büyük alkışı hak ediyorsunuz. Önce sizi alkışlıyorum. Bu günler değişir. Böyle onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz iyi gidiyoruz, merak etmeyin. Şimdi bu günlerde yanımızda duran 3 firmayı diğer firmalar adına temsilen çağırıyorum. Önce bronz, yani üçüncülük, Ricordati Ufuk Bey buradaysa rica ediyorum. Hızlı adımlarla Ufuk Bey.
Ben tekrar ortaya kadar yürümek istemediğim için buralarda vermeye çalıştım, yutmadılar. Evet, ikinci, yine bu büyük projede de yanımızda olan Celtis firması adına Nurdan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Buyurun. Ve sen olarak altın sponsorluk ödülü. Gerçekten her zaman yanımızda büyük bir güçle durdular. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Menarini Grup, onun adına Aslı Hanım'ı buraya davet ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi günün en anlamlı anına geleceğiz ama ondan önce biz bu altın acil ödüllerini 7 yıldır veriyoruz ve çok değerli, şu ana kadar gerçekten çok değerli bilim insanlarına bu ödülleri verdik. Bakın, bu Gazi Yaşargil 2015'te ilk ödülü alan, şu anda da Milenyumun 100 yılın cerrahı, 100 yılın cerrahı, beyin cerrahisinde Türkiye'mizin gururu. Sonra Aziz Sancar'a verdik. Nobel'den sonra biz ona ödül verdik. Bakın neredeyiz yani, Nobel ödülü alıyor, sonra gelip bizden ödül alıyor. Ve ikinci defa altın madalyayı Aziz Sancar'a verdik. Üçüncü ödülü yine Amerika'ya gitti. Goldfrank, biliyorsunuz toksikolojinin babası kabul ediliyor. Dolayısıyla Goldfrank'ı getirdik. Ona da bu ödülü takdim etmiş olduk. Ve sonra Paul Kivera aramızda, ona da bu ödülü 2018 yılında takdim ettik. 2019'da Bingür Sönmez Hoca, yine bir kalp damar cerrahı, biliyorsunuz Türkiye'nin en tanınmış kalp damar cerrahlarından biriydi. Onu takdim ettik ve 2021'de Vincent de biliyorsunuz kritik bakımın kurucusu, dünyada gerçekten bu konuda lider olmuş bir bilim adamı. Ve şimdi en son ödülümüzü, gerçekten kendisiyle burada olmaktan büyük gurur, büyük onur duyduğumuz, bakın basit bir şey değil. Futbol sahasında bir arrest görüyorsunuz değil mi? Genç insanların kalp durması sonucu ölmesini görüyorsunuz. Ve bu sendromu tanımlayarak dünyada birçok gencin hayatta kalmasına vesile olan büyük bir buluşun, büyük bir bilim adamını buraya getirmekten çok büyük onur duyduk. Ve bu ödülü kendisine takdim etmek bizim için hayatımızda onur duyacağımız, gurur duyacağımız bir an olacak. Bunu da mümkünse Zeynep Hocam'la birlikte verelim. Zeynep Hocam buraya gelin ve Joseph Burgada'yı buraya davet ediyorum ayakta alkışlarla.
aile fotoğrafı için gelebilen herkesi buraya davet ediyoruz. Evet, gelebilen herkesi buraya davet ediyoruz. For next photo. Wait. Evet arkadaşlar, bir hatıra fotoğrafı Burugarda'yla gelebilen herkesi alalım. Evet, gel Halil. Thank you very much. It's a big pleasure for me to be here in Atalaya, and finally I could make it after the pandemic. 2-3 years that we could not make it, and I'm really very happy to be part of this meeting and to be with you today here. So we have this opening session, and it's a pleasure for me to introduce Salvatore Di Somma from Italy, that will talk about telemedicine for the future health system organization. Salvatore will make his presentation from Italy, I guess. Salvatore? Yes, thank you so much. Can you hear me? Yes. Thank you very much, Professor Brugada, and especially thank you to Professor Kander for the very kind invitation. Unfortunately, I have to apologize because for last minute personal issue, I was not able to come there, but really it's always a pleasure to be part of this really important international meeting on emergency medicine. My talk will be on the telemedicine for the future health system organization, and just I would like to share with you my conflict of interest since I am a part of this startup organization, innovations and technology in emergency medicine. That is the only problem that I have as conflict. Now, in my 15 minutes talk, I will try to demonstrate that technology and telemedicine will be of great utility in the future fighting with the acute disease. And in fact, from this paper from New England in July 2020 was very clear that from the COVID situation, pandemia, was really important to have this technology in order to monitor patients at home, but also at the end of the day, after this initial terrible pandemia, we got an opportunity, right? And in this paper is very clear how we can really see the possibility to also apply in the future with this technology, telemedicine, also in other diseases, especially acute disease. This is what we did in our institution, La Sapienza University in Rome, try to take people out of the emergency room, right? Because during the pandemic, I remember very well that many patients, they immediately came to the emergency room, but not all of them were really very serious to be admitted. So what we decided to organize this telemedicine concept with the patients that was selected by doctor based on some criteria of score of severity. And then there was a nurses station that was able 24 hours a day, 7 days a week to monitoring the patients with this smartphone. And this data were sent to a platform that the nurses was looking, and based on this criteria of news alarms, if the data were green or yellow or red, some decision was be made. And this was be very fruitful in order to reduce inappropriate hospitalization in the emergency room, and also on the contrary, to admit the patients before they become very severe and need for ICU. But let's see now, how can we really try to implement in our daily practice in the emergency room utilization of telemedicine? You remember very well that during the pandemic, many patients with other acute diseases such as stroke or myocardial infarction or acute heart failure, they died at home because they were a little bit concerned to come in the hospital. But at the end of the day, we have to see now which are the consequences of the increase of many acute diseases coming and expecting in the future in the emergency room. Therefore, cardiovascular acute disease, both because of neglect during the pandemic and also because of the consequence of the COVID, we will have in next decades a lot of acute cardiovascular disease as a tail of the COVID that will come to the emergency room. So my question today is, should we apply telemedicine in fighting with this tsunami of patients coming in the emergency room with acute cardiovascular disease? You see from this paper from Nature Medicine just published a couple of months ago
that heart failure patients will be really increased number need for admission emergency room because even in patients that the COVID without severe lung disease, there is an expected of an increased heart failure patients because, as you know, COVID-19 is not a lung disease, it's a vasculature disease. So I think at the end of the day, let's sit together, fighting with the most important reason to be admitted in the world, acute heart failure. How can we use telemedicine? I think this is just an example that definitely we can cooperate in the future in the network to see how can we really apply the experience of telemedicine in COVID, in acute disease in the emergency room. You know very well from this paper that we published as position paper of Association of Acute Cardiovascular Care, European Society of Cardiology, that first of all, we should distinguish between shortness of breath and when acute heart failure is suspected, we should definitely immediately approach in the emergency room by diuretics, oxygen, or nitrates, depending on what is the phenotype of the patient. I just want to remark that the job you do in the emergency room with acute cardiovascular disease always the most important one. I just want to take the opportunity to share with you this fantastic paper just published that in the emergency room with acute heart failure, we can have a best opportunity to immediately treat better the patients using not only furosemide, but adding acetazolamide, 500 milligram once daily IV is going to reduce the need for furosemide increase. Now, let's see how can we use telemedicine in try to reduce the burden of overcrowding in the emergency room with the patients with acute cardiovascular disease and especially with acute heart failure. In this position paper we published recently, it is very clear that what is important to immediately make a disposition, right? For acute heart failure patients, if the patient has cardiogenic shock or has acute pulmonary edema or is right ventricular failure, definitely you should admit to ICU. But you cannot admit all the patients. And now what is really important to see the possibility that you can send a team or nurses home patients from the emergency room. And this is coming the importance of telemedicine. In fact, this is the criteria that we pointed out in the European Society of Cardiology guidelines to see if there is this concept of a patient after staying in the emergency room, you don't need to admit if the patient has a heart rate below 100, systolic blood pressure greater than 100 millimeter mercury, but most important, if there is adequate diuresis, no signs of a congestion, you can send it to more patients. And here comes the application in daily practice for telemedicine. But first of all, I think that this paper from the Great Network we publish is very important to immediately in the emergency room adequately use ultrasound lung to evaluate the B-line and congestion. So all the patients that after treatment in the emergency room for acute heart failure should be decongested, you can really send it because these patients should be monitored in order to reduce the hospitalization. This is the issue. Could we use telemedicine to send these patients at home from the emergency room and then check how is the status? I understand that this is really one case, but I was trying to make a scenario that is really something that we are expecting in the future. A number of patients with acute heart failure, how can we manage with telemedicine? And this is the project. You see again, nursing station, patients are selected based on criteria of score, and they receive at home a weighting system with bioimpedance, blood pressure, glucose testing, saturimetry for oxygen consumption, and then every day the patient is sending once a day at the nursing station the data, and the nurse is in contact with the physician in the emergency room. So the patients that are sent by the emergency room can be connected by the emergency room in order to see, I have to come back, I can stay at home. And this is what we did already in our preliminary 200 patients in Rome, where you can see having this monitoring, you can have a lot of information to decide, especially if there is no body water increase, if there is adequate diuresis, to take the patients at home and not into the hospital. I think this is a kind of, let's say, hospital at home that is also possible thanks to telemedicine. Once there is any issue in terms of the data, assuming that the patient has some symptoms, you can even organize from the, let's say, remote area, this telemedicine consultancy with the nurses taking the patients, and with the remote you see the physician
looking at the patients, and the patients can be explorated by also ultrasound or even natriuretic peptides, because we know very well that after the discharge from the emergency room, natriuretic peptides represent the most important parameters to control the stability of a patient, such as glucose for diabetes. And this also technology improving, because if you really want also to monitor these patients, you know very well that blood pressure in these patients should be an issue. So we have this special watch that we can use in order to better monitoring the patient. So we also need to familiarize with the patient's need in order to make the technology familiar with him. And this is probably the issue, right? Doctors should be thinking telemedicine as a solution to reducing overcrowding, but the technology should be also an issue for the patients. And even in the future, why not? Like they prepared recently in the UK to send at home even nurses and doctors to take patients at home, especially for let's say final situation. And so the final goal of telemedicine is putting people together, working in the interest of the patients and reducing the inappropriate burden in the hospital to move the health system from the hospital to the community when possible. And this will optimize the job of emergency physician that will only work with the severe patients and also for the hospital per se. Now, within the WASM, we really were able to point out in this paper after the COVID that you see many people from the WASM group that I'm honored to be part of, to show which are really the need for improving telemedicine program for emergency medicine. And at the end of the day, these are the most four important pillars that we have to realize in the future. Patient safety and confidentiality, matrix analytics and reform, and this is also kind of an institutional need, recording audiovisual data, and health record is very important to have the